Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Ev yapımı döner tarifi hazırlıyorum. Yapımı gerçekten çok kolay. Mutlaka deneyin. Yanında lavaşı, patates kızartması ve salatası ile muhteşem bir menü oldu. Evet, tarifime hiç bekletmeden hemen başlıyorum. 500 gram kıymanın üzerine 3 diş sarımsağı şöyle kesiyorum. 1,5 kuru soğanı da şöyle iri iri doğrayalım. 1,5 tatlı kaşığı tuz, kırmızı toz biber, pul biber, karabiber, kekik, bir dilim bayat ekmek, bir çay bardağı su, biraz sıvı yağ gezdirdim. Robotta macun kıvamına gelene kadar çekiyorum. Ve şöyle hepsini çektim. Biraz buzdolabında dinlendiriyorum. Kıyma harcımı 3 eşit olacak şekilde böldükten sonra fırın kağıdı üzerine alıyorum. 2 fırın kağıt arasında merdane yardımıyla şöyle ince bir tabaka halinde olana kadar yayıyorum. Evet, üzerindeki kağıdı çıkartalım. Şöyle büyük rulolar halinde kıvırarak kenara alalım. Diğer kıymaları da aynı şekilde hazırlamaya devam edelim. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, yarım kilo kıymadan 3 kişilik döner çıkıyor. En sonunda fırın tepsisine alıyorum. 180 dereceli fanlı fırında 30 dakika pişirmeye bırakıyorum. Fırından çıkartalım. Kağıttan çıkartarak şöyle bir ayıralım. Beş dakika üzerini kızartalım. Servis tabağına alalım. Evet, hepsini servis tabağına alıyorum. İri olan parçaları elinizle bölebilirsiniz. Üzerine köpürtülmüş tereyağı gezdirelim. Evet, yanına lavaş hazırladım. 3 su bardağı tam buğday ununu şöyle bir düzlemini üzerine alıyorum. 1,5 tatlı kaşığı kenarlarına serpiyorum. 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1,5 su bardağı suyla ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlıyorum.
Evet, hamuru toparlayalım. Hazırladığımız hamuru buzdolabı poşetinin içine alarak en az 10 dakika buzdolabında dinlendirelim. Daha sonra tekrardan yoğuralım. Uzun şeritler haline getirelim. 16 eşit bezeye keselim. Evet, bezelerimizi yuvarlayalım. Daha sonra 10 dakika dinlendirelim. Dinlendirdiğimiz bezeleri çay tabağı büyüklüğünde un serperek açalım. Evet, biraz yağlayalım. 2 tane hamuru üst üste alalım. Yarım kase sıvı yağ ile hepsini yağlıyorum. Daha sonra inceltebildiğimiz kadar inceltelim. Ben ince lavaş seviyorum. Ne kadar incelterseniz o kadar lezzetli olur. Evet, bu büyüklük yeterlidir. Isınmış tavanın üzerine alıyorum. Arkalı önlü pişirmeye bırakıyorum. Evet, ayırdım. Her birini biraz kurutuyorum. Fazla kurutmanıza gerek yok. Pişirdiğimiz lavaşları şöyle sıcak kalması için sofra bezi arasına alabilirsiniz. Bu yöntemle tüm lavaşları hızlı bir şekilde ikili olarak pişiriyorum. Ocağın altı yüksek ateşli olmalı. Bir yandan açıyorum, bir yandan pişiriyorum. Gördüğünüz gibi puf puf kabarıyor. Evet, pişirdiklerimi ayırıyorum. Evet, lavaş ekmeklerim de hazır. Patateslerim var. Yıkadım, kabuklarını soydum. Kuruladıktan sonra uzun uzun doğruyorum. Pişirme aparatının içine alıyorum. En son tekrardan kuruluyorum. 1,5 tatlı kaşığı tuz, biraz sıvı yağ gezdiriyorum, karıştırıyorum ve 200 derecede 30 dakika kızartıyorum. Yanına marul salatası hazırlıyorum. Bahçeden topladığım yıkanmış marullarım var. Keserek servis tabağının üzerine alıyorum. Bir kuru soğan, şöyle yarım demet maydanozu da doğruyorum. Bir tane salata, birkaç tane de domatesim var.
Evet, yarım limonu sıktıktan sonra biraz zeytinyağı ve tuz serpiyorum. Yeşil salatam da hazır. Evet, patatesim kızardı. Servis tabağına alıyorum. Döneri de kenarına alıyorum. Evet, bu döner isterseniz pilav üstü döner, isterseniz İskender döner, ekmek arası, lavaş arası olarak hazırlayabilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.